Siz hiç Milankovic döngüleri, Kronos, Gaia ve Sivas Divriğini bir arada duydunuz mu? Gelin bu videoda neler yaptım sonuna kadar izleyin. Zamanın aktığını sanıyorsunuz. Oysa zaman akmaz, birikir. Üzerinde yürüdüğünüz toprak aslında Kronos'un tuttuğu devasa bir kayıt defteridir. Peki, Gaia bu deftere neyi, nasıl not ediyor? Bugün saatinize bakmayı bırakın. Çünkü bugün zamanı bir saniye olarak değil, coğrafi koordinat olarak okuyacağız. Ben Geocodex. Bugün zamanın coğrafyasını Nil'in sularından Divriğinin taşlarına kadar düreceğiz. Önce nesnel gerçekliğe odaklanalım. Dünya sadece dönmüyor, yalpalıyor, eğiliyor ve yörüngesinde esniyor. Milankovic döngüleri dediğimiz bu devasa veri setleri on binlerce yıllık bir ritimle Gaia'nın hafızasını şekillendiriyor. Bu bir doğa mucizesi değil. Bu, entropinin en saf matematiksel formudur. Dağlar yükselirken zamanı depolar, nehirler yatak değiştirirken geçmişin gerisini siler. Gaia için zaman bir yükleme çubuğudur. Antik medeniyetler bu makineyi bizden daha iyi anlıyordu. Mısır'da zaman dikey bir ölçüydü. Nil'in yükselen suyu zamanın yüksekliğini ölçerdi. Nilometre, zamanı bir sayıya değil, bir su seviyesine dönüştüren analog işlemciydi. Mayalar ise gözlerini gökyüzündeki bir başka veriye, Venüs'e dikmişti. Onlar için zaman biten bir şey değildi. Venüs'ün koordinatları arasında gidip gelen devasa bir döngüydü. İnsan hayatta kalabilmek için Gaia'nın bu soğuk verisini kutsallaştırmak zorundaydı ve yüzlerce yıldır bunu yaptı. Zamanın mucidi Mısır'dan Mayalara ve nice zaman algısı oluşturmaya çalışan medeniyetlerden sonra peki ya Anadolu sorusu geliyor aklımıza. Burada zaman algısı ölçülmekten öteye geçer. Dürülür. Tasavvufun tayyi zaman ve tayyi mekan dediği kavramları coğrafi bir bakış açısıyla okuyalım. Bu doğrusal zamanın bir hata olarak kabul edilmesidir. Divriği Ulu Camii'ne bakın. Buradaki taş işçiliği sadece estetik bir kaygı değildir. Bu, dünyanın 365 günlük rotasının taşa kodlanmış algoritmasıdır. İkindi vakti o kapıda beliren namaz kılan insan silüeti tam 800 yıllık bir matematiksel kesinliktir. Bakın dostlar, Sivas Divriği'ndeki o gölge bir an değildir. Kronos ve Gaia'nın matematiksel bir kodla el sıkıştığı noktadır. Gaia yer demek. Geoidle benzerliğinden kaynaklı mitolojik bir unsuru videomda bulundurdum. İnsan beynin nostalji arar, acı çeker veya mutlu olur. Oysa coğrafya duygudan bağımsızdır ve sadece kaydeder. Entropi, biz her şeyi anlamlandırmaya çalışırken arka planda çalışan ana işletim sistemidir. Zamanın coğrafyasını anlamak, kendi kısalığımızın yasını tutmak değil, bu devasa ve soğuk veri akışındaki yerimizi tespit etmektir. Bizler dünyanın üzerine yazılmış geçici birer notuz. Ancak o notu hangi koordinata, nasıl bırakacağımız bizim elimizdedir. 8,3 milyar insandan biri olarak dünya üzerindeki zaman algımı Anadolu'nun coğrafyasıyla birleştirip sunmak istedim. Anadolu'nun başka hangi duraklarında durmamı istersiniz? Divriğinin gölgesinden Göbekli Tepe'nin yıldız haritalarına kadar daha anlatacak çok verimiz var. Kanala abone olup bu koordinatları beraber keşfetmeye ne dersiniz? Ben Geocodex. Gerçeklik koordinatlarında kalın, hoşça kalın. İnsanın sonsuzluk algısından daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Ama biz gerçekten sonsuza kadar olmak ve dünyada varlığımızı hissettirmek isteriz.
Sivas Divriği'nde tam 800 yıldır devam eden o taş işçiliğinin gölge oyunları bize zamansızlığı ve aslında sonsuzluğu vaat ediyor. Gelin sizler de kendi izinizi benimle birlikte bu kanalda dijital bir kod olarak sonsuzluğa uğurlayın.